Bugün dünya tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Devletler borçlu, şirketler borçlu, hane halka borçlu, bankalar borçlu. Asıl soru şu, bu düzenin mimarı kim? Bir adam var, niyetin iyi olduğu söyleniyor ama fikirleri dünyayı sürekli krizlere sürükledi. Adı John Maynard Keynes. Kimilerine göre kurtarıcı, kimilerine göre modern ekonomik felaketlerinin babası. Bugün bu videoda şunları konuşacağız. Keynes neyi savundu? Devletler neden sürekli borçlanıyor? Para basmak gerçekten çözüm mü? Ve önemlisi bugünkü sistem kimin işine yarıyor? 1920'lere kadar hakim olan düşünce şuydu. Ekonomi bir organizma gibidir, kendi kendini iyileştirir. Bu düşüncenin adı klasik iktisat. Bu okulun en ünlü isimleri Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Bu isimlerin ortak inancı bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yani devlet mümkün olduğunca az karışmalı. Devlet görevleri şunlarla sınırlıydı. Güvenliği sağlamak, hukuku işletmek, mülkiyet haklarını korumak. Onun dışında ekonomiye karışmak ayıp sayılırdı. Bir devlet için en büyük erdem denk bütçe, yani ne kadar vergi topluyorsan o kadar harcarsın. Borç sadece savaş gibi olağanüstü durumlarda. Borç ahlaki bir problem gibi görülüyordu çünkü borç demek gelecekteki vatandaşın cebine el uzatmak demekti. Bu yüzden siyasetçiler şundan korkardı. Borcu artırırsam itibar kaybederim. Bugünkü gibi borçla büyüdük gibi övünme yoktu. Klasiklere göre bir şirket yönetiliyorsa batar. Bir sektör verimsizse küçülür. İyi olanlar hayatta kalır. Bu sürece verilen isim yaratıcı yıkım. Kulağa sert geliyor ama amaç şuydu. Çürük dallar kırılmadan ağaç güçlenmez. Krizler sistemin arızası değil, sistemin kendini temizleme sürecidir. Ateş gibi düşün. Vücudu yakıyor ama mikrobu öldürüyor. Bu yüzden klasikler şunu derdi. Krizlere müdahale etmeyin, süreci uzatırsınız. Bu sistem uzun vadede çalışıyordu. Ama kısa vadede işsizlik artıyordu, iflaslar çoğalıyordu, insanlar aç kalıyordu. Siyasetçiler şunu fark etti. Ekonomik acı eşittir oy kaybı. Sonra ne oldu? 1929 büyük buhranı oldu. Amerika'da borsa çöktü. Bir haftada milyonlarca insan birikimini kaybetti. Arkasından 9.000'den fazla banka battı. Fabrikalar kapandı, işsizlik patladı. Ve klasik iktisat şunu söylüyordu, bekleyin. Ama halk şunu diyordu, biz açız. İşte tam da bu noktada sahneye yeni bir fikir çıkacaktı ve o fikir dünyanın ekonomik kaderini değiştirecekti. 1929 sonbaharı New York borsasında ekranlar kıpkırmızı, hisseler dakika içerisinde %20-%30 düşüyor. İnsanlar banka şubelerinin önünde kuyruk, fabrika kapılarında kilit var. Çiftçiler ürünleri satamıyor, ülke aynı anda frene basmış gibi. Sadece yatırımcılar değil, kasap da işsiz, şoför de işsiz, öğretmen de işsiz. Bankalar neden battı? Çünkü bankalar şunu yapmıştı. Halkın mevduatını almıştı, borsa ve kredilere yatırmıştı. Borsa düşünce paralar buhar oldu. Halk parasını isteyince bankalarda para yoktu. Sonuç olarak da büyük bir panik oldu ve panik her zaman sistemi daha da bozar. %25 işsizlik ne demek? Her 4 çalışandan birisi işsiz. Bu şu demek, bir evde çalışan baba yok, bir evde kira ödenemiyor, bir evde çocuklar okula aç gidiyor. Bu artık istatistik değil, bu sosyal patlama demek. Klasik iktisatçılar hala şunu söylüyordu. Fiyatlar düşsün, ücretler düşsün, piyasa dengeyi bulur. Yani acı çekilecek ama sonunda düzelecek. Sorun şuydu, bu sonunda halk için çok uzaktı. Halkın sabrı bitti. Sokakta protestolar başladı, gazetelerin manşetleri devlet nerede, bizi kim kurtaracak? Siyasetçiler şunu anladı. Eğer bir şey yapmazsak sandıkta siliniriz. Ve Keynes konuştu. Dedi ki sorun piyasanın yavaş olması değil, sorun piyasanın kilitlenmesi. Ona göre insanlar korkunca para harcamaz. Harcanan para gelir olmaz. Gelir olmazsa iş olmaz ve kısır bir döngü oluşur. Bu döngüyü kim kıracak? Devlet. Uzun vadede hepimiz ölüyüz diye bir lafı var. Keynes'in bu cümlesi şunu anlatıyordu. Teoriler güzel olabilir ama insanlar bugün açsa uzun vade anlamsızdır. Yani bırakalım piyasa düzelsin demek, aç insana diyet önermek gibi. İlk kez birisi şunu söyledi. Devlet kriz zamanlarında kenara çekilmemeli. Tam tersine sahaya inmelidir. Bu ekonomi tarihinde bir devrimdi. Çünkü bundan sonra devlet artık hakem değil oyuncu olacaktı. Ve bu karar dünyayı geri dönüşü zor bir yola soktu. Keynes şunu fark etti. Kriz zamanlarında sorun sadece para eksikliği değildi. Asıl sorun güven eksikliğidir. İnsanlar şunu düşünür. Yarın işim olacak mı? Borçlarımı ödeyebilecek miyim? Bu korku başlayınca ne olur? İnsanlar alışveriş erteler. Ev almaz, araba almaz, tatile çıkmaz. Şirketler de şunu görür. Müşteri yok. O zaman yeni makine almaz, fabrika kurmaz, işçi almaz. Böylece ekonomi donmuş bir göle döner. Kısır döngüye girer. Harcanmayan para şirket geliri düşer. İşten çıkarma olur, işsiz sayısı artar, daha az harcama olur. Bu spiral aşağı doğru iner. Keynes bu spirale talep yetersizliği krizi dedi. Keynes'e göre biri o döngüyü kırmalıydı ve o biri devlet olmalıydı. Nasıl? Devlet şunu yapacak, yol yapacak, köprü yapacak, hastane yapacak, okul yapacak. Bu projeler ne sağlar? İş yaratır. İş yaratılınca insanlar maaş alır, maaş alınca market alışveriş yapılır, market kazanınca toptancıdan mal alır, toptancı kazanınca fabrikaya sipariş verir. Yani 1 liralık devlet harcaması ekonomide birkaç liralık hareket yaratır. Buna ne denir? Çarpan etkisi. Peki devletin parası yoksa ne olacak? Keynes burada radikal bir şey söyledi. Paran yok mu? Sorun değil. Borçlan.
Borçla yetmezse para bas. Çünkü ona göre duran ekonomi borçtan daha tehlikelidir. Bu cümle çok kritikti. Bu noktaya kadar dünyada genelde ahlak şuydu. Borç kötü bir şeydir. Borç zayıflık gösterisidir. Keynes'le birlikte algı değişti. Borç doğru kullanılırsa faydalıdır. Hatta borç büyümenin yakıtıdır. Bu zihniyet devrimidir. Yapay canlılık ne demek? Şuna benzer. Kalbi duran hastaya adrenalin vermek. Kalp tekrar atar. Ama sorun çözülmüş mü olur? Hayır. Sadece zaman kazanılır. Keynesyen politikada aynıdır. Ekonomiye adrenalin basar, canlanma olur. Ama bağımlılık riski doğar. Eski ve yeni dünya arasındaki fark, eskiden devlet dengede durmaya çalışıyordu. Yeni sistemde devlet sürekli itekleyen bir güç haline geldi. Eskiden borç hastalık olarak görülüyordu, yeni sistemde borç ilaç olarak gözüküyor. İşte dünya tam da bu noktada rotasını değiştirdi. Yeni model şuydu, devlet borçlanır, harcama yapar, ekonomi büyür. Vergi gelirleri artar, borç ödenir. Kulağa mantıklı geliyor değil mi? Sorun şu zincirin son halkası çoğu zaman çalışmıyor. Çünkü siyasetçiler seçimi düşünüyor, harcamak oy kazandırıyor, tasarruf oy kaybettiriyor. Sonuç olarak da borç ödenmiyor. Üzerine yeni borçlar ekleniyor. Eskiden para dediğin şey sadece kağıt değildi. Arkasında fiziksel bir şey vardı, altın. Yani cebindeki banknot şunu temsil ediyordu. Bunun karşısında Merkez Bankası'nda şu kadar altın var. Bu sisteme ne deniyordu? Altın standardı. Bu sistemin doğal bir freni vardı. Merkez Bankası kasasında ne kadar altın varsa o kadar para basabiliyordu. Fazlasını basamıyordu. Bu sistem şunu sağlıyordu, devlet ölçülü harcıyordu. Savaş kolay finanse edilemiyordu. Popülizm pahalıydı çünkü para basmak çok zordu. Para basmak zor olunca borçlanmak da zor oluyordu. Yani sistem doğası gereği disiplinliydi. Keynesyen düşünceyle birlikte şu fikir yayıldı. Ekonomiyi kurtarmak için esnek para gerekir. Yani Merkez Bankası gerektiğinde para basabilmeli, üretebilmeli. Altın standartı bunu engelledi. Çünkü yavaş çıkarılıyordu, sınırlıydı, kontrol edilemiyordu. Politikacıların sevmediği şey zamanla şuraya geldi. Paranın arkasındaki altın bağı koptu. Artık paranın karşılığı devletin sözü. Yani bu parayı vergiyle, yasayla zorla geçerli kılıyorum. Bu sisteme ne diyoruz? Fiyat para sistemi. Bu şu demek. Para teknik olmadan sınırsız üretilebiliyor. Paranın üretimi nasıl kolaylaşıyor? Merkez Bankası bugün şunu yapabiliyor. Bilgisayarla birkaç tuşa basıyor ve sistemde milyarlarca dolar ekleniyor. Ne maden kazılıyor, ne altın çıkarılıyor, ne de fiziksel bir emek gerekiyor. Sadece dijital kayıt. Paranın maliyeti neredeyse sıfır. Fren mekanizması kalkınca ne oldu? Eskiden para basmak zordu, dikkatliydi. Şimdi para basmak kolay, rahatsın. Bu da şuna yol açtı, borçlanmanın psikolojik eşiği düştü. Eskiden siyasetçi bunu nasıl finanse edeceğiz diye düşünüyordu. Şimdi Merkez Bankası halleder. Bugün herhangi bir ülkede kriz başladığında hiç haber akışı neredeyse kopyala yapıştır şeklinde. Merkez Bankası faiz indirdi, varlık alım borçlandı, piyasaya likitte verdi. Yani sisteme para pompalandı. Bu artık refleks haline geldi. Kimse şunu sormuyor, paranın bedelini kim ödeyecek? Bu paranın bedelini artık hepimiz biliyoruz. Gizli bedel enflasyon. Karşılıksız para şunu yapar, paranın satın alma gücünü düşürür. Yani aynı maaş daha az mal alır. Bu görünmeyen bir vergidir. Kime biner? Maaşlı çalışanlara, sabit gelirli insanlara, emeklilere, kime yaramaz? Parasız zaten çok alanlara. Çünkü onlar varlık alır, ev alır, hisse alır, altın alır. Fiyatlar yükseldikçe zenginleşir. Yani gerçekte ne olur? Keynesyen düşünce şunu normalleştiriyor. Para basmak eşittir politika aracı. Borçlanmak eşittir yönetim tekniği. Eskiden olağanüstü olan şeyler gündelik rutin haline geliyor. Bugünkü kısır döngü kriz olur para basılır. Para basılır enflasyon olur. Enflasyon olur faiz artırılır. Faiz artırılınca ekonomi yavaşlar. Ekonomi yavaşlayınca yeni kriz olur ve döngü tekrar başlar. Kısa özet altın standartı disiplin demekti. Fiyat para sistemi esneklik demekti. Ama aşırı esnekti. Disiplinsizliğe dönüştü ve dünya artık bunun bir bedelini ödüyor. Bugün dünyada Amerika'nın borcu onlarca trilyon dolar. 38 trilyon dolar. Japonya'nın borcu gayri safi yurt içi hasılanın %250'si. Avrupa ülkeleri sürekli açık veriyor. Hiçbiri şunu demiyor, borcu bitirelim. Hepsi şunu diyor, borcu çevirelim. Bu çok farklı bir zihniyet. Artık hedef borcu kapatmak değil, borçla yaşamaya sürdürmek. Borç sistemi kime yarıyor? Büyük bankalara, finans kuruluşlarına, tahvil yatırımcılarına. Çünkü devlet borçlandıkça faiz ödüyor. Faiz servet transferidir. Kimden? Vergi veren halktan alır. Kime verir? Sermaye sahiplerine. Yani borç sistemi zenginliği yukarı taşır, orta sınıfı bitirir, fakiri öldürür. Burada adil olan Keynes şunu hedefliyordu, krizde ekonomiyi ayakta tutmak. Ama sorun şu, geçici çözüm olarak tasarlanan şey kalıcı bir sisteme dönüştü. Aspirin gibi düşün, ağrıyı kesmek için içilir ama her gün alırsan karaciğeri bitirir. Bugün yaptığımız şey tam olarak bu. Sorun Keynes değil, sadece sorun insanın doğası. Kolayı seviyoruz, acıdan kaçıyoruz, bedeli geleceğe atıyoruz. Sanki hiç gelmeyecek gibi. Keynesyen sistem tam bunu sağlıyor. Bugün arayacağı bedeli yarın öde ama yarın hiç gelmiyor. Bugün dünya şunu yaşıyor, borçla büyüme tıkandı. Para basmak enflasyon üretiyor. Faiz artırmak sistemi bozuyor. Ama herkes sıkıştı. Belki de asıl sorun şu. Sorun Keynes mi yoksa bedava öğle yemeğine olduğuna inanmak mı? Bugün ekonominin en acı gerçeği şu. Bir yerlerde bedava kazanç varsa bir yerde de mutlaka gizli fatura vardır. Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.